Hayatımın stratejik durum değerlendirmesi, onurlu bir geri çekilmeyle değil, kendimden vazgeçmemi emreden bir talimatla sona erdi. O sabah, subaylık fonumun benden çalındığını biliyordum. Ailem bunu önemsiz bir detay olarak gördü. Bense bunu bir savaş ilanı olarak kabul ettim. Tüm askeri geleceğimin, yüksek çözünürlüklü bir aile fotoğrafıyla takas edildiği o sabah, hafif yanık tost kokusu ve annemin ince sesiyle başladı. Saat sabah 6'da. Adım Sophie Lehman. 18 yaşındaydım ve Dresden'deki Ordu Subay Okulu'na planlanan taşınmama tam bir hafta kalmıştı. Ailem, sanki sıradan bir cumartesi günüymüş gibi beni mutfak masasında kıstırdı. Babam boğazını temizledi. Subaylık kariyerin için biriktirdiğin parayı kız kardeşine vermeye karar verdik, dedi. Tıpkı bir kahve sipariş ediyormuş gibi sakin. Anna Marie'nin düğün töreni ve Potsdam'daki evinin peşinatı için. Bu tek seferlik bir durum. Sen başka bir yol bulursun. Zaten her zaman yaratıcısındır. 38.000 euro gitmişti. Çocukluğumdan beri biriktirdiğimi gördükleri her kuruş, sıhhiye deposunda yaptığım her nöbet, Bundeswehr bursu için aldığım her not, hepsi sadece çiçek aranjmanları ve sivil dünyadaki bir peşinat için elimden alınmıştı. Annem elimi tuttu. Tatlım, ailede böyle yapılır. Anna Marie'nin hayalini destekliyoruz. Tabağımdaki ekmek kırıntılarına bakarken içimde bir şeylerin koptuğunu hissettim. Sessiz, kalıcı, nihai. Bağırmadım, ağlamadım. Sadece başımı salladım, ayağa kalktım, yukarı çıktım ve yatağımın altında sakladığım hücum çantasını hazırlamaya başladım. Öğleden sonra saat 16'da gitmiştim. Denizci çantamı Fürstenfeldbruck'taki Hava Kuvvetleri Kışlası'nın 4. bloğuna, 11 numaralı odaya sürükledim. Dezenfektan kokusu yüzüme bir tokat gibi çarptı. Oda küçücüktü, 2 ranza, 2 dolap, içtima alanına bakan bir pencere. Yeni oda arkadaşım oradaydı. Kulaklığı takılı, büyük bir tablette eskiz çiziyordu. Başını kaldırdı, kulaklığı çıkardı. Sophie olmalısın. Ben Lena. Sanki bir iş anlaşması yapıyormuşuz gibi elini uzattı. Berlin Neukölln'de büyümüş yarı Vietnamlı. Hava Trafik Kontrol Departmanı'nda kıdemli öğrenci. Filtresiz. 10 dakika içinde tüm hikayemi biliyordu. Ona anlatmaya niyetim yoktu. Biz eşyalarımızı yerleştirirken kendiliğinden dökülüverdi. İlk 3 ay zordu. Hizmet sabah 6'da başlıyordu. Askeri teknik literatür için serbest çevirmen olarak yaptığım işten gelen maillerim boştu ve lojistik ofisindeki işten biriktirdiğim her kuruş, artık kendime borçlu olduğum dönem harçlarına gidiyordu. O kadar çok market ürünü konserve güveç yedim ki, konservelerin tadını özlemeye başladım. Müşteriler ortadan kayboldu. Biri, bir silah sistemi el-kitabının çevirisi için paranın yarısını ödeyip yok oldu. Bir diğeri, teslim tarihinden 2 gün önce uçuş okulunun BTA'nın komple yeniden yapılandırılmasını iptal etti. Kışla ışıkları gece saat 2'de kapatıldığı için amfide geceleri uykusuz geçirdim. Lena beni bazen çalışma masasında uyuyakalmış halde buluyor, not defterime bakıyor ama sessizce bana bir kahve itiyordu. Portfolyomu para getiren her şeyle hayatta tuttum. Yerel sahra kampları için vaziyet planları, subay çevreleri için çıkartmalar, düzgün bir atış yapamayan yedek birlikler için sosyal medya gönderileri. Şanslı olduğum iyi aylarda 400 euro, yemek parasını stratejik bir planlama tablosu gibi idare etmeyi öğrendim. Bu sırada dünya bensiz dönmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra annemi, babamı ve anne Maria'yı engellemiştim ama Charlotte beni özel hikayesinde tutuyordu. Böylece her şeyi gördüm. Babam, şık bir broşürün önünde sırıtıyor. Steinberger Gölü'ndeki villa için geri ödemesiz peşinat güvenceye alınmış. 50.000 euro peşinat. Annem, Anna Marie'nin elini kameraya tutuyor. Halka ışığının altında 3 karatlık bir pırlanta parlıyordu. Sonsuza kadar evet dedi. Anna Marie bir kabinde, dua benim geleceğimden daha uzun. Altyazı, hayallerimi yaşıyorum. Bunu mümkün kıldığınız için teşekkürler anne ve baba. Her paylaşım, bir neşter darbesi gibi hissettiriyordu. Sayfayı yeniliyor, yenilediğim için kendimden nefret ediyor,
Sonra dizüstü bilgisayarımı açıp gözlerim yanana kadar çalışıyordum. Lena beni bir gece ekrana boş boş bakarken yakaladı. İmleç yanıp sönüyordu. Onların highlight şovuyla kendine eziyet etmene gerek olmadığını biliyorsun, değil mi? Omzumu silktim. Bu motivasyon. Lena homurdandı. Bunun adı başka bir şey. Sonbahar döneminin sonunda elimde sadece bir şey vardı, fotoğraflar. Her boş hafta sonumu Bavyera Alplerine arşınlayarak, gizli tepelerden gün doğumlarını, kırmızı kayalar ve taze karın üzerine dökülen altın rengi ışığı fotoğraflayarak geçirdim. Onları hayatımın olmasını istediğim gibi düzenledim, net, keskin, değerli. Bir gece yarı çılgın bir halde, bu düzenlemelerden 20 tanesini bir Lightroom hazır ayar paketine preset koydum ve küçük bir yaratıcı pazar yerinde 25 euro karşılığında satışa sundum. İlk hafta 11 satış, ikinci hafta 43. üçüncü hafta, telefonumu düşürmeme neden olan bir PayPal bildirimiyle uyandım. Bir gecede 212 indirme. Yarım milyon takipçisi olan bir açık hava sayfası, Alpengold, hazır ayarımı kullanmış ve beni etiketlemişti. Mesajlar akmaya başladı, fotoğrafçılar, influencerler, 15 yaşımdayken hayalini kurduğum markalar, kutlama yapmadım. Sadece aylardır ilk kez düzgün bir yiyecek aldım ve yeni bir Figma dosyası açtım. Mücadele bitmemişti. Asıl şimdi başlıyordu. Ağır, altın varaklı zarf, bitirme sınavlarının bittiği hafta kışla posta kutumda belirdi. Starnberger Gölü'nde villa, 300 konuk, gece kıyafetleri, yaz sonunda gün batımında tören. Ayrı bir kart hediye masasını listeliyordu. 7500 euroluk espresso makinesinden Potsdam'daki bir evin peşinatına kadar her şey. Davetiyeyi reddetme zahmetine bile girmeden doğrudan çöp kutusuna attım. Erik ile şahsen 2 kereden fazla karşılaşmadım ama uyarı işaretleri aylardır bağırıyordu. Aile toplantılarına her seferinde, iddiaya göre her zaman yeni iade ettiği farklı bir lüks kiralık araçla geliyordu. Dubai'de gayrimenkulleri olduğunu iddia ediyordu ama adını Google'da arattığımda Berlin MIT'ten ödenmemiş park cezalarından başka hiçbir şey çıkmıyordu. Bir keresinde Charlotte'un mezuniyet partisinde, babamı garajda köşeye sıkıştırdı ve bir sonraki hafta tamamlanacak olan garanti bir emlak işi için 10.000 euro istedi. Babam çeki aynı akşam yazdı. Düğünün kendisi, Bavyera'da 50.000 euro peşinatın satın alabileceği tam olarak o şeydi. Buz heykelleri, Münih'ten bir yaylı çalgılar dörtlüsü. Anna-Marie, muhtemelen ilk 2 dönem harcımdan daha pahalı bir elbiseyle. Lena ve ben, kuzenlerden birinin yanlışlıkla halka açık hikayesinde paylaştığı canlı yayını izledik. Eski odam, beyaz güllerle dolup taşan bir gelin odasına dönüştürülmüştü. Annem her fırsatta yüzüğe zoom yapıyordu. 31 gün sonra telefonum çalmaya başladı. Charlotte ilk mesajı sabah saatlerinde gönderdi. Beni hemen ara. Kötü bir durum var. Stüdyo odasının zemininde fotoğrafları düzenliyordum. Kahve çoktan soğumuştu. Aradım. Anna-Marie, Erik'in sözde sürpriz olarak planladığı bir kızlar gezisinden erken dönmüştü. Onu, Nevada'daki 4 yaşındaki oğlunun annesi olduğunu iddia eden bir kadınla kanepede yakalamıştı. Mutfak adasında banka ekstreleri saçılmıştı. Kumarhaneler için çok sıfırlı nakit avanslar. Lüksemburg'daki bir hesaba transfer edilen 38.000 euro daha. Balayı bütçesi, mobilya bütçesi, nakit paraya çevrilen düğün hediyelerinin yarısı, her şey gitmişti. Anna-Marie, onu kapının önüne koyduğu gün boşanma davasını açtı. Alman hukuku çocuk yoksa ve gerçek bir ortak mal varlığı yoksa uzun süre oyalamaz. Kağıtlar imzalandı, hakim mührü basıldı, teşekkür kartları bile henüz gönderilmeden evlilik bitmişti. Charlotte, ben sorsam da sormasam da bana güncel bilgileri vermeye devam ediyordu. Anna-Marie bir haftadır odasından çıkmamıştı. Annem golf kulübü üyeliğini iptal etmek zorunda kalmıştı. Erik çoktan İspanya'daydı, yeni kız arkadaşı Costa del Sol'den fotoğraflar paylaşıyordu. Gelen her kısa mesajı okuyor, telefonu ekranı aşağı gelecek şekilde masaya bırakıyor ve tekrar dizüstü bilgisayarıma dönüyordum. Aynı hafta Alpengold preset paketim ilk kez 1000 satış rakamını geçti.
Norveç, Yeni Zelanda ve Şili'deki yabancı insanlar, benim hiç görmediğim dağlar için benim hazır ayarlarımı kullanıyordu. Lübeck'teki küçük bir outdoor markası, bahar koleksiyonlarının tüm marka yenileme çalışması, rebranding için bana 3.000 euro ödedi. Bu, o zamana kadar aldığım en büyük çekişimdi. Lena'yı gerçek bir restoranda akşam yemeğine çıkardım, içinde konserve güveç yoktu ve kaldığım yerin kirasını 2 ay önceden ödedim. Aniden varlığımı hatırlayan aile grubundan gelen tek bir mesaja bile cevap vermedim. Geçmiş olsun demedim, üzüntümü bildirmedim. Size söylemiştim, demedim. Sadece saat 4'te sırtlarını fotoğraflamaya, ışık para gibi görünene kadar renk tonları ve eğrilerle oynamaya devam ettim ve rakamların yükselişini izledim. Telefonum saat 2:17'de titredi. Annemin adı aylardır ilk kez ekranda parlıyordu. Telesekreter devreye girene kadar çalmasına izin verdim. Sonra mesajı hoparlörden dinledim. O sırada Lena odanın diğer köşesinde uyuyormuş gibi yapıyordu. Sophie tatlım, lütfen bizi geri ara. Ana Mari çökmüş durumda. Erik öylece kayboldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sana ihtiyacımız var. Son kelimede sesi titriyordu. Mesajı sildim ve uyumaya devam ettim. Sabah olduğunda Charlotte boşlukları çoktan doldurmuştu. Erik ortak hesabı boşaltmış, Ana Mari'nin ona verdiği her kredi kartını limitine kadar bitirmiş ve 3 aydır taksitleri ödenmemiş kiralık Audi Q7 ile güneye kaçmıştı. Mutfak tezgahına bir not bırakmıştı. Üzgünüm, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. En son Fribourg'da görülmüştü, sonra izi silinmişti. Telefon kapalı, tüm profiller silinmiş. Asıl bomba 10 gün sonra patladı. Dresden'deki aile evine bankadan kalın bir zarf geldi. Potsdam'daki ev için çekilen 450.000 euroluk konut kredisinin iptali. Ailem, mutlu çift daha iyi faiz alsın diye krediye kefil olmuştu. Aylık taksit 4.000 euro. Erik olmadan gelir 0. İlk ödenmeyen taksit, bankanın bu ihtar yazısını tetiklemişti. Aynı hafta bir zarf daha geldi. Ana Mari adına, Erik'in yetkili olduğu 12 kredi kartı. Toplam borç 120.000 euro. Sadece American Express, dünden sonraki hafta kumar salonlarında çekilen nakit avanslar için 38.000 euro talep ediyordu. Annem o gece tekrar aradı. Bu sefer açtım. Sophie, banka diyor ki borçları ödemezsek 90 gün içinde icra takibi ve zorunlu satış başlatacaklarmış. Babanın emeklilik fonu o eve bağlı. Lütfen eve gel. Sadece bizimle konuş. Ana Mari günlerdir bir şey yemedi. Kışla zemininde, yeni bir müşteri için baskı provalarının arasında oturuyordum. Anne, şu an kurtarmaya çalıştığınız o para, benim eğitim fonumdu. Hatırlıyor musun? Sessizlik, sonra titrek bir nefes sesi. Bu farklı bir durum. Bu tüm aileyi ilgilendiriyor. Görüşmeyi sonlandırdım. 2 gün sonra preset dükkanımdan aylık ödeme maili geldi. Kesintilerden sonra 8.000 euro. Şimdiye kadarki en yüksek kazancım. Ekran görüntüsünü aldım, sayıya uzun uzun baktım ve geri aramak yerine emlak sitesini açtım. Lena da daireye bakmak için benimle geldi. Hamburg Bahrenfeld'de, eski tuğla bir binada 2 odalı bir daire. Dev doğu pencereleri, kışladan 15 dakika uzaklıkta. Kira yüksekti ama sözleşmeyi aynı gün imzaladım. Ev sahibi anahtarları teslim ederken, eve hoş geldin dedi. Bu kelimelerin kulağa nasıl geldiğini duyunca neredeyse gülecektim. Uzun bir hafta sonu boyunca taşındım. Lena'nın Volkswagen Golf'ü ile bir sefer, yatak, masa, 2 kutu kıyafet, kamera ekipmanım ve tüm harici disklerim. Henüz mobilya yoktu, sadece katlanır bir sandalye ve imkanların kokusu. O akşam boş oturma odasının zemininde dışarıdan söylediğim pizzayı yerken, bir banka bildirimi daha açtım. 3 ay önce soğuk satış e-postası gönderdiğim bir marka, dağ komandolarının can attığı o karbon fiber sırt çantalarını üreten marka, 6.000 euroluk faturanın ikinci yarısını yeni ödemişti. Ekstra olan her kuruşu, üzerine bir daha asla yazdığım yeni bir vadeli hesaba aktardım. Ertesi sabah annem bir fotoğraf gönderdi. Yemek masası icra ödeme emirlerinin altında kalmış.
Babam başını ellerinin arasına almış ve başlık, korkuyoruz. Mesajı okunmadı olarak bıraktım ve Watsman Dağı'nda bir gün doğumu çekimi ayarladım. Işık mükemmeldi, altın sarısı ve keskindi. Tıpkı kare kare inşa ettiğim geleceğim gibi. Gri bir pazar öğleden sonrası, Dresden'deki o tanıdık kırmızı tuğlalı evin yokuşunu çıktım. Bahçe bakımsız görünüyordu. BMW kapının önünden gitmiş, yerine annemin çamurluğunda yeni bir darbe olan 10 yıllık Opel Zafira'sı gelmişti. Ben daha kapıyı çalmadan babam açtı. 10 yıl yaşlanmış gibiydi, gömleği kırışık, gözleri kan çanağı. İçerisi yanık kahve ve çaresizlik kokuyordu. Ana Mari oturma odasındaki kanepede, nişanlandığı gün giydiği aynı kapüşonlu üstle oturuyordu. Dizlerini göğsüne çekmişti. Rimeli çenesine kadar akmıştı. Annem elinde bir kutu mendille, sanki bir kalkanmış gibi etrafta dolanıyordu. Bana sarılmadılar. Kimse eve hoş geldin demedi. Babam söze başladı. Otur Sophie. Konut kredisini konuşmamız lazım. Ayakta kaldım. Ben sadece eski askeri kimliğim için buradayım. Kasadaydı. Annemin sesi titredi. Erik'in kötü biri olduğunu biliyordun. Neden bizi uyarmadın? Ana Marie'ye baktım. Gözlerini kaçırdı. 18 yaşındaydım, dedim. Başka hiçbir konuda beni dinlemediniz. Bunda neden dinleyesiniz ki? Babam şakaklarını ovdu. Bak, 4 aylık taksit eksiğimiz var. Banka zorunlu satıştan bahsediyor. Eğer bize yardım edebilirsen. Ne kadar kazandığımı sanıyorsunuz, diye sözünü kestim. Annem zayıf bir gülümseme denedi. Serbest çalışıyorsun değil mi? Şuradan buradan birkaç yüz euro. Çok bir şey istemiyoruz. Sadece Ana Mari tekrar ayağa kalkana kadar evi tutacak kadar. Ana Mari sonunda konuştu. Sesi pürüzlüydü. Üzgünüm. Tamam mı? Böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Babamın ofisindeki kasadan askeri kimliğimi kendim aldım, boş sayfalara baktım, arka cebime koydum. Kefil olduğunuz 450 bin euro kredi. 120 bin euro kredi kartı borcu. O benim eğitim fonumdu. Hani sizin bir düğün ve ev peşinatı için harcanmasının daha iyi olacağına karar verdiğiniz fon. Sessizlik, insanı boğacak kadar yoğundu. Babam tekrar denedi. Aile aileye yardım eder Sophie, kural budur. Kapıya yöneldim. Bu kuralın nasıl işlediğini bana bizzat gösterdiniz. Ben de öğrendim. Annem kolumdan tuttu. En azından yemek için kal, lütfen. 4 kişilik kurulmuş yemek masasına baktım. Bana geleceğimin Ana Marie'nin büyük günü kadar önemli olmadığını söyledikleri o aynı masaya. Ben zaten yedim, dedim ve dışarı çıktım. Dış kapı arkamdan çok hafif bir klik sesiyle kapandı. Yokuşun ortasında telefonum aydınlandı. Her ciddi Bundeswehr yedek askerinin giydiği Trekking Titan markasından bir e-posta. Konu, özel 6 aylık marka ortaklığı. Rakamları konuşalım. Bir sokak lambasının altında arabayı sağa çektim, eki açtım ve teklife baktım. Ön ödemeli 6 haneli bir tutar. Yaratıcı kontrol bende. Alplerden Berchtesgaden'e kadar her kampanyada benim adım. Motor hala çalışırken, o soğuk arabanın içinde hemen kabul ettim. Sonra parasını kendim ödediğim eve, sahip olabileceğimi asla düşünmedikleri o geleceği şekillendirmeye gittim. Şehir merkezindeki kayıt stüdyosu sabah enerjisiyle vızıldıyordu. Ring ışıkları, buzlu cold birey kahveleri ısıtıyordu. İlk viral kampanyamı fotoğrafladığım o aynı askeri polarla içeri girdim. Yapımcı bana kulaklık ve bir şişe su uzattı. Binbaşı Barrett Holt beni sert bir el sıkışmasıyla selamladı. Uzun boylu, sakin, bir hizmet talimatını okusa bile 2 milyon dinlenme alabilecek o sese sahip biri. Binbaşı Barrett Holt, Almanya'daki her kadın yöneticinin özgeçmişinde görmek istediği Liderlik Zirvesi podcast'inin sunucusu. Kayda başladık. Herkesin ilk sorduğu o soruyu sordu. Yüzbaşı Lehman, 21 yaşındasınız, 50 bin preset satışınız var, masada Trekking Titan Outdoor ile 7 haneli bir anlaşma duruyor.
Bunu nasıl başardınız? Mikrofona doğru eğildim. Çok basit, dedim. Bana geleceğimin bir yatırıma değmeyeceği söylendi. Ben de kendi geleceğime kendim yatırım yaptım. Tüm hikayeyi isim vermeden anlattım. Bir subay adayının birikim fonunun, bir sivilin hayali için bir gecede yok olduğu o günü. Konserve yediğim ayları, gece saat 2:17'deki ilk satışı. Bir Bundeswehr dağcısının, viral olan bir operasyon videosunda benim renk filtremi kullanıp beni etiketlemesiyle patlayan Trekking Titan kampanyasını. 30 günde 50.000 indirme. Çok uluslu savunma sanayi şirketleri, artık ben onlara değil, onlar doğrudan bana yazıyordu. 2 saat uçup gitti. Binbaşı Holt bir kez bile sözümü kesmedi. Bitirdiğimizde kulaklıklarını çıkardı. Bu bölüm interneti sallayacak, dedi. Ayrıca ben de bu işin içinde olmak istiyorum. Bir ajans kuralım. Siz kreatif stratejiyle ilgilenin, ben sermaye ve nüfuz getireyim. %50, %50. Ona baka kaldım. Ciddi misiniz? Kesinlikle ciddiyim. Trekking Titan bu sabah nihai sözleşmeyi gönderdi. 7 haneli, hatta daha fazla. Ön ödemeyi başlangıç sermayesi olarak kullanın. Alpen Strateji Kreatif Venture, Alp Stratejisi Kreatif Ajansı. Var mısınız? O gece uyumadım. Tabletimi açtım ve gün ağarana kadar logoyu çizdim. Keskin bir baklava deseniyle çevrelenmiş, stilize edilmiş bir Edelweiss, dağ çiçeği, silüeti. Podcast bölümü sonraki pazartesi yayınlandı. İlk haftada 2 milyon erişim. Yorumlar, kendilerine B planı oldukları söylenen kadınların kendi hikayeleriyle dolup taştı. Ben uyanmadan uluslararası markalar mesaj atmıştı bile. Trekking Titan ön ödemeyi aynı gün yatırdı. 50.000 euro hayatımda gördüğüm en büyük miktardı. Lena, Düsseldorf Medya Limanı'nda gerçek bir ofis tutmama yardım etti. Tuğla duvarlar, Ren Nehri manzarası, gerçek bir ekip için yeterli alan. İlk ayda 3 yardımcı tasarımcı ve bir proje yöneticisi işe aldık. Binbaşı Holt her 2 haftada bir Köln'den uçakla geliyordu. Moodboardlar oluşturuyor, DAX endeksindeki outdoor devlerine sunumlar yapıyor ve kabul ettiğimizden daha fazla teklifi reddediyorduk. Ajansın değerlemesi, 1. yılımızı kutlamadan önce 8 haneli rakamlara, milyonlara ulaştı. Telefonum hiç beklemediğim bildirimlerle patlıyordu. Tebrik eden eski askeri öğrenciler, bir zamanlar 500 euro için yalvardığım ama şimdi 20 katını teklif eden müşteriler ve tüm bu gürültünün arasında bilinmeyen bir numaradan gelen bir SMS, podcast'i dinledik. Seninle çok gurur duyuyoruz. Konuşabilir miyiz? Annen. Cevap vermeden konuşmayı arşivledim. Alpen Strateji, her macera markasının listesinde istediği bir isim haline geldi. İndirmeleri saymayı bıraktım ve otoban kenarlarındaki reklam panolarında kendi işlerimi saymaya başladım. Binbaşı Holt ile bir akşam yeni ofisin balkonunda duruyorduk. Düsseldorf'un ışıkları altımızda titriyordu. "Bunu siz inşa ettiniz," dedi. "Hayır," diye cevap verdim. Beni gömmeye çalıştılar. Ben sadece o toprağı daha yükseğe tırmanmak için kullandım. Kasım ayının sonlarındaki o öğleden sonra, evin içinde kızarmış kaz ve kırmızı lahana kokusu yayılıyordu. Eşiği geçmeyeli 2 yıl 4 ay olmuştu. Binbaşı Holt, Volkswagen faytonu kullanıyordu, Lena yan koltuktaydı. 2 kıdemli tasarımcımız ikinci bir araçla bizi takip ediyordu. Bilmediğim bir dizi lüks aracın arkasına park ettik. BMW ve Opel Zafira çoktan gitmişti. Annem kapıyı üzerinde bir önlükle açtı, gözleri fal taşı gibi açılmıştı, ağzı açıktı ama tek bir ses çıkmıyordu. Babam arkasında duruyordu, elinde bir et bıçağı vardı. Ana Mari yemek odasının geçişinde süzülüyordu, zayıflamış, saçları ucuz bir sarıya boyanmıştı. Kimse konuşmadı. 1.90 boyundaki binbaşı Holt ilk adımı attı. Hafif bir gülümsemeyle, "Mutlu Erntedankfest, Hasat Bayramı. Sophie davetli olduğumuzu söyledi," dedi. İçeri girdim, koltuğumun altında rulo yapılmış bir vinil fon vardı. Ekibim, ring ışıkları ve kamera çantalarıyla beni takip etti. Yemek odasında çocukluğumdan kalma,
rengi solmuş, Tanrı'ya şükürler olsun, pankartı hala asılıydı. Teyzeler, amcalar, Charlotte ve bir düzine kuzenden oluşan geniş aile, uzatılmış masanın etrafında oturmuş, sanki başka bir gezegenden gelmişiz gibi bize bakıyordu. Annem sonunda sesini bulabildi. "Sophie, misafir mi getirdin?" "İş arkadaşlarım," dedim. "Ajansın Noel kartı çekimini yapıyoruz." Babam bıçağı bıraktı. "Ajans mı?" Daha önce aile portrelerinin asılı olduğu duvara fonu açtım. 2,5 metre genişliğinde, mat siyah, üzerinde keskin beyaz harflerle merkezlenmişti. Alpenstrateji Kreatif Ajans Seri A yatırım turu, 8 milyon euro ile tamamlandı. Odada bir fısıltı yayıldı. Binbaşı Holt, sanki bir galadaymış gibi babamın elini sıktı. "Sophie'nin ailesiyle tanışmak bir zevk. Kendisi kıtanın en iyi kreatif direktörüdür. Dün Seri A yatırım turunu kapattık. Bunu duyurmak için bugünün mükemmel bir zaman olduğunu düşündüm." Telefonlar çıktı, kameralar tıkırdadı. Birisi 8 milyon euro diye fısıldadı. Ana Mari titrek bir adımla öne çıktı. "O kadar çok mu? Konuşabilir miyiz?" "Çok üzgünüm, asla böyle olsun istememiştim." Elimi sakin ve kesin bir tavırla kaldırdım. "Sen o hayalindeki düğünü, evi, yüzüğü, yani herkesin parasını ödemesi gereken o hayatı aldın. Ben ise hesabı aldım ve her kuruşunu kendim ödedim. Ve sonra bundan bunu yarattım." Fonu, binbaşı Hold'u ve ışıkları kurmaya başlayan ekibimi işaret ettim. Annemin gözleri doldu. "Böyle olacağını bilmiyorduk. Sonucun benim için ne olacağı umurunuzda bile değildi," dedim. "Fark burada." Babam denedi, "Biz hala aileyiz." Gözlerinin içine baktım. Aile, bir çocuğun geleceğini diğerinin eğlencesiyle takas etmez. Aile, arkadaşlarına karşı zengin görünmek için yarım milyon euro borcun altına girmez. Aile, bir kenara attığı çocuğu hatırlamak için kurtarma parasına ihtiyaç duyana kadar beklemez. Sessizlik, bıçakla kesilecek kadar yoğundu. Ekibime döndüm. "Hadi çekimi yapalım." Fonun önünde poz verdik, binbaşı Hold'un kolu omzumdaydı. Tasarımcılar her gün yapıyormuşuz gibi gülüyorlardı. 10 saniye, bir klik, bitti. Vinili tekrar rulo yaptım. Ana Mari fısıldadı, "Lütfen kal." Kapıya yöneldim, onlara borçlu olduğum tek cümleyi söylemek için yeterince duraksadım. "Bana size ne kadar değer olduğumu tam olarak gösterdiniz. Ben de sadece fiyatımı artırdım." Kapı arkamızdan kapandı. Yokuşun yarısına gelene kadar binbaşı Holt hiç soru sormadı. "Her şey yolunda mı?" Dikiz aynasından evin küçülüşünü izledim. "Yolunda olmaktan daha fazlası," dedim. Bu sonuncuydu. Eski mahalleden son kez geçişim, karların çatılardan kırlı sular halinde eridiği bir Nisan sabahıydı. Frankfurt havaalanına, sonsuza dek kalmak üzere Köln'e gidiyordum. Kırmızı tuğlalı ev, hatırladığımdan daha küçük görünüyordu. Ön bahçeye çakılmış parlak turuncu bir icra zorunlu satış tabelası bağırıyordu. 30 gün içinde açık artırma. Bahçede yarı yüklü bir nakliye kamyonu duruyordu. Üzerinde mutfak ve babanın ofisi yazan koliler vardı. Annemin Opel Zafira'sı gitmişti. Yerini süresi dolmuş plakalı, ezik bir Volkswagen Polo almıştı. Kamyona karton koli taşıyan babamı görecek kadar yavaşladım. Omuzları çok büyük gelen bir paltonun altında çökmüştü. Annem elinde tek bir bavulla onu takip ediyordu. İçeride mobilya kalmamıştı, sadece yankılar vardı. Charlotte bir hafta önce son bir güncelleme göndermişti. Ana Mari şimdi Düsseldorf merkezinde küçük bir tırnak stüdyosunda tam zamanlı çalışıyor. Şu neon açık tabelalı, plastik sandalyeli yerlerden birinde. Seti 20'ye akrilik tırnak ve pedikür yapıyor. Eskiden en iyi arkadaşım dediği kızların hiçbiri artık mesajlarına cevap vermiyor. Starnberger Gölü'ndeki düğün fotoğrafları Instagram'ından silinmiş. Profil fotoğrafı, siyah bir önlükle çekilmiş bulanık bir selfie'den ibaret. Charlotte'un mesajına hiç cevap vermedim. Bilmek için görmeme gerek yoktu. Alpenstrateji'nin yeni merkezi Köln-Ahrenfeld'de açıldı. 3 katlı cam ve çelik, Ren Nehri manzaralı, 30 çalışan ve artmaya devam ediyor.
Binbaşı Hold ile kira sözleşmesini, Seri A yatırımının hesaba yattığı hafta imzaladık. Hamburg'dan taşındığım gün numaramı değiştirdim. Yeni adresimi kimseye bırakmadım. Lena çatıda bir veda partisi verdi. Şampanya patlattık, şişe fiyatı eski oda kiramdan yüksekti. Birisi, sadece bir ziyaret için bile olsa geri dönmeyi düşünüp düşünmediğimi sordu. Şehrin ışıklarına baktım ve dürüstçe cevap verdim, asla. Çünkü bazı kapılar tekrar açılmak için değildir. Bazı köprüler yeniden inşa edilmek için değildir. Bazı insanlar, değerini ancak bunun için ne kadar az ödemeye hazır olduklarını göstererek öğretirler. Bu yüzden tek önemli olan şey bu, bedelini tam olarak ödediğim o ders, asla bir başkasının B planı olma. Kimsenin senin geleceğini kendi acil durum planı yapmasına izin verme. Çünkü sana ihtiyaç duydukları an, sanki seni hiçbir kenara atmamışlar gibi davranacaklardır. Hayatımı tam olarak beni gömmeye çalıştıkları noktada inşa ettim. Her sözleşme, her kampanya, banka hesabımdaki her bir euro bunun kanıtı. Elimden her şeyimi aldıklarında, aslında bana ihtiyacım olan her şeyi vermiş oldular. Onlardan nefret etmiyorum. Onlar için kötü bir şey de dilemiyorum. Sadece artık onları yanımda taşımıyorum. Ev bitti. İçine doğduğum aile bitti. Kendi seçtiğim aile, Lena, binbaşı Holt ve ben hiçbir şeye sahip değilken bana inanan ekibim. Şu an yanımda, görevde olanlar onlar. Ve asıl son budur. Eğer dışarıda bir yerlerde savaşıyorsan ve seni yukarı kaldırması gereken insanlar sürekli altındaki merdiveni çekiyorsa, devam et. Senin değerin, asla onların oylamasına sunulmadı. Kendi masanı kur, kendi fiyatını belirle ve onların o masaya oturmasına asla izin verme.